Su korkusu en yaygın fobilerden biridir. Üstesinden gelmeye çalışmak can sıkıcı gibi görülebilir ancak sabır ve kararlılıkla derin su korkunuzun üstesinden gelmeniz mümkün. Zihinsel hazırlık, bilinçli çalışmalar ve kendinize olan inancınız derin su sınırlarına kademeli olarak size ulaştıracak profesyonel yardım ile korkunuzla baş edebilirsiniz. Nöroformat tekniğinin kurucusu Barış Musto'nun bilinçaltı ile ilgili tanımı şöyle: bilinçaltımızın asıl amacı ne yazık ki bizi mutlu etmek değil. Onun ilgilendiği tek konu bizi hayatta tutmak. Üstelik bunu bizi mutsuz etme pahasına yapıyor. Beynimizin ve bilinçaltımızın ne kadar güçlü olduğu sürekli söylenir. Ancak bilinçaltı çok güçlü olsa da ne yazık ki çok akıllı değil. Bilinçaltımız her şeyi fiziksel olarak görür. Mesela işimiz, okulumuz, tuttuğumuz futbol takımı, yaklaşan bir sınav gibi soyut konuları anlayamıyor. O sadece fiziksel cisimlerden, tehlikelerden, gerçekten elle tutulur nesnelerden anlıyor. Kavramsal soyut tehditlere çok ilgisiz fiziksel cevaplar veriyor. Yaptığı büyük işlerin yanında ne yazık ki bazen saçmalıyor. Bilinçaltımızın zaman kavramı yok. Her şey onun için o an oluyor. Mesela geçmişteki bir olayı düşündüğünüzde o olayın çoktan bittiğinin farkında değil. Başımızdan kötü bir olay geçtiği ve bittiği zaman bu olay bilinçaltımızda çözülmüş olmuyor. Kötü olayları her hatırlayışımızda bilinçaltımızda yeniden yaşanıyor ki çoğu zaman bu hatırlamalar biz farkında olmadan gerçekleşiyor. Bilinçaltımız negatifleri işleyemiyor. Bir başka deyişle aklımıza her ne geliyorsa o bilinçaltımız tarafından istediğimiz ya da karşı karşıya kaldığımız bir durum olarak algılanıyor. Bilinçaltımız genel olarak biz neye odaklanırsak bize onu yaşatıyor. Sonuç itibariyle neden olumsuz düşünmememiz ve geçmişte yaşadığımız olumsuzluklara takılmamamız gerektiğini çok iyi özetliyor. Peki bu derin su korkumuzla baş edebilmek için neler yapabiliriz? Korkunuzu kabullenin. Su korkusu olan birçok kişi utanma ve daha da kötüsü travma boyutuna varan duygu durumu ile karşı karşıya kalıyor. Oysa ki bu fobinin kabul edilmesi, kanıksanması başarı için atılacak ilk adımdır. Evrende yalnız değilsiniz. Derin sudan korkmak milyonlarca insan etkileyen ortak bir duygudur. Herkesin suya karşı farklı derecede bir oranda korkusu vardır. Çok az insan derin su koşullarında tamamen rahattır. Utanılacak bir şey yok. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırma ülke nüfusunun yarısından fazlasının su korkusu olduğunu göstermekte. Korkunuzun kökenini belirlemeye çalışın. Suyla yüzleşmeye başlamadan önce korkunuzu fark ettiğiniz ilk anı hatırlamaya çalışmak için kendinize zaman ayırın. Fobinize neden olan belirli bir olay veya kişi var mıydı? Korkunuzun kökenini fark edebilmeniz endişenizin anlaşılması için size yardımcı olabilir. Örneğin ebeveyniniz su korkusu olan biri ise kendi korkusunu size aktarmış olabilir. Veya bir tekneden suya düştüyseniz fobinizi tetikleyebilir. Size mantıksız gibi gelen korkunuzun temelde mantıklı bir sebebi olduğunu bulabilirseniz onunla mücadelede daha başarılı olabilirsiniz. Suda güvenli ve rahat bir yer seçin. Sudan korkuyorken yüksek dalgalar olan bir okyanusta suya bakmak dahi istemezsiniz. Bunun yerine su sıcaklığını, suyun derinliğini kontrol edebileceğiniz bir havuza gidin. Bunun haricinde kalabalıkların sizi etkileyeceğini düşünüyorsanız kendinizi daha rahat hissedeceğiniz bir mekan bulmanız çok önemli. Havuz, sakin bir koy veya gölet, her neredeyseniz suyun temiz olması gerekmekte. Böylece suyun dibini görebilirsiniz. Çünkü karanlık veya opak sular mevcut endişenizi daha da arttırabilir. Bu iş için en ideal olanı yavaş yavaş derinleşen suya sahip mekanları seçmenizdir. Güvendiğiniz birinden yardım alın. Su korkunuz yüzünden utanıyorsanız bu konuda eğitimli bir yüzme eğitmeni veya can kurtarandan profesyonel destek almanız yerinde olur. Zira yabancı bir uzmanın yanında kendinizi daha rahat hissedersiniz. Su içine girebildiğiniz kadar girin. Su içinde ilerleyebildiğiniz kadar derine doğru ilerleyin. Korktuğunuzda durun. Sizi rahatsız eden noktayı not edin ve sığ bölgeye geri dönerken derin derin nefes alıp verin. Her seferinde bir adım daha ileri. Su içinde daireler çizerek yürüyüşler yapın. Uygun zamanda daireyi büyüterek derin bölgelere doğru mesafenizi arttırın. Bu süreçte sığ bölgeden başlayıp derinlere kadar büyüyen dairelerin çapını kendinize göre ayarlayın. Bazı insanlar boyuna kadar olan derinliklere hemen ulaşabilirken bazı insanlar için bu birkaç gün alabiliyor. Bu süreci kendinizin kontrol ettiğini yine kendinize hatırlatın. Her zaman bir adım daha ileri gitmek için kendinizi zorlamalısınız. Ancak
Keyfinizin kaçtığı noktada da durmayı bilmeniz gerekir. Aceleye gerek yok. Mümkünse sudaki yürüyüşlerinizde bacaklarınıza ve teninize temas eden suyu hissetmeye çalışın. Bu deneyim suyla barışmanızı kolaylaştıracaktır. Nefes almayı unutmayın. Nefesinizi yavaş ve düzenli olarak tutmaya konsantre olabilirseniz, karşı karşıya olduğunuz korku ve panik duygusu sebebiyle verdiğiniz bedensel tepkileri hafifletmiş olursunuz. Düzenli nefes alıp vermeyi ihmal etmeyin. Başınızı suyun altına sokun. Başı veya yüzü suya sokmak su korkusu olanlar için genellikle zordur. Bu nedenle sığ bir bölgede ve kontrollü bir şekilde başınızı su içine gömme çalışmaları yapabilirsiniz. Şayet sığ sularda başınızı su içinde tutmaya alışabilirseniz nispeten daha derin sularda alışma süreci kolay geçer. Mesela belinize kadar suya girip akabinde başınızı su içine sokma çalışması yapabilirsiniz. Önceleri yüzünüzü suya kademe kademe değdirmeniz yeterli. Daha sonraları ağzınızı kapatarak başınızın tamamını suya sokmaya çalışabilirsiniz. Başınız su içindeyken burnunuzdan hava vererek suyun genzinize kaçmasını engelleyebilirsiniz. Suda baloncuklar yapın. Bu alıştırma ağzınıza ya da burnunuza su kaçmasını önleyecek bir çalışmadır. Ağzınızla nefes alıp burnunuzla su içinde hava kabarcıkları yapabilirsiniz. Hatta ilk zamanlarda ağzınızla aldığınız nefesi yine ağzınızla su içine boşaltabilirsiniz. Bu aşamada burnunuzu suya sokmayarak çalışmayı sizin açınızdan daha güvenli hale getirebilirsiniz. Kendinize olan güveniniz arttıkça hem ağzınızı hem burnunuzu suya gömerek baloncuk çalışmasına devam edebilirsiniz. Size bir ödev vereyim. Belinize kadar suya girin, derin bir nefes alıp çömelin ve su içinde nefes verin. Nefes bitince ayağa kalkıp dinlenin. Bu çalışmayı birkaç kez üst üste tekrarlayabilirsiniz. Suyun kaldırma kuvvetini deneyimleyin. Güvendiğiniz birinin desteğiyle su üzerinde yatma denemeleri yapabilirsiniz. Bu sayede su ile barışmanız daha da kolay hale gelecektir. Önceleri birinin desteğiyle su üzerinde kalma çalışması yaparken daha sonraları bu desteği kademe kademe azaltarak suyun kaldırma kuvvetini kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Tutunabileceğiniz bir yere yakın yüzün. Su üzerinde yatay pozisyondayken ellerinizin yere temas edemeyeceği derinliklerde çalışma yaparken hemen yanınızdaki destek alabileceğiniz bir noktayı belirleyin. Bu havuz merdiveni, denizde bir iskele, havuzdaki kulvarlar veya güvendiğiniz biri olabilir. Profesyonel yardım alın. Yetişkinler için düzenlenen bir yüzme kursuna kayıt olun. Gençlik Spor İl Müdürlükleri, belediyeler veya özel kulüpler her seviyedeki yetişkin için yüzme kursları organize ediyor. Buralarda su korkunuzu yenebilir, tekniğinizi geliştirebilirsiniz. Bir kursa kayıt olmak eğitim konusunda kendinizi zorlamanızı sağlayacaktır. Böylece düzenli olarak çalışmalara gideceksiniz. Zira insan tek başına kendini disiplin etmekte zorlanabiliyor. Bir yüzme kursu seçerken en dikkat edilmesi gereken husus seviye sınıfları mevcut olup olmadığıdır. Çok farklı seviyedeki yetişkinlerin aynı grupta eğitildiği bir kursa para ödemek veya zamanınızı harcamak istemezsiniz. Yetişkin kursiyer gruplarının gözle görülemeyen birçok katkısı vardır. Örneğin kendi seviyesinden öğrencilerden oluşan bir grupta birey kendini yalnız hissetmez. Böylece suyla barışma süreci daha başarılı geçer. Gruptaki arkadaşlarıyla sinerji yakalayıp derin su korkusunun üstesinden gelmek için birbirlerine destek olabilirler. Nitelikli bir sağlık profesyonelinden yardım isteyin. Derin su korkunuzla baş ederken gereğinden fazla yıprandığınızı düşünüyorsanız veya su korkunuzu asla yenemeyeceğiniz fikrine kapıldıysanız bir sağlık uzmanına danışabilirsiniz. Bir psikolog, terapist veya kaygı danışmanı, düşünceleriniz, duygularınız ve tepkileriniz üzerinde kendi kendinize kontrol sağlayarak sorunlarınızın üstesinden gelme konusunda size yardımcı olabilir. Maruz kalma terapisi deneyebilirsiniz. Exposure terapi dediğimiz yani maruz kalma seanslarına katılarak korkunuz ile kontrollü bir şekilde yüzleşme deneyimi yaşamanız mümkün. Örneğin suya bakmakta zorlanıyorsanız maruz kalma terapisi sürecini denetleyebilen eğitimli bir psikoterapistten yardım alabilirsiniz. Bilişsel davranış terapisi yapın. Derin su korkunuzu tedavi etmek için bilişsel davranışçı terapi sağlayabilen psikolog veya terapist gibi nitelikli bir zihin sağlık uzmanı araştırın. Bu terapi korku ile olan ilişkinizi, nasıl baş edebileceğinizi, sizi ezen düşüncelerden nasıl kurtulabileceğinizi, olumsuz duygularınız üzerinde egzersiz yapmayı öğreterek duygularınızı değiştirmenizi sağlayabilir.
zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.